Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Bayan Miki. Kaçtı. Bayan Miki doğum yaptı arkadaşlar. Bir de şu kısırlaştırma muhabbetiyle alakalı bir iki bir şey söyleyeceğim. Yavrular da buradalar, geziyorlar. Safinaz'ın yavruları. Bir tanesi köşede. Dünkü videoyu çektim arkadaşlar. Bitirdim. Daha sonradan bir baktım bu geldi. Doğum yapmış, karnı inmiş. Hemen nereye yapmış diye arkadaşlar kontrol ettim. Zaten şüphelendim. Burayı açtım, bir baktım. Yavrular burada arkadaşlar. Hemen size bir kısaca hızlı bir şekilde göstermeye çalışayım. İki tane siyah beyaz arkadaşlar. Bir tane de kaliko kedisi. Beyaz ağırlıklı, yani 3 renkli kedi, dişi. Biraz önce çıktı arkadaşlar. Yavruların yanında. Yavru kedi maması önüne koydum. Biraz da tavuk suyu ekledim. Yemiş. Ondan önce de buradaydı da tabakları kokluyordu. Fazla bir şey yemedi. Biraz önce çıkınca dediğim gibi atıştırdı. Seni kapak fotoğrafı yapacağız da yaklaşamıyoruz sana. Mikiciğim, Mikiciğim, kızım. Dediğim gibi arkadaşlar dün doğum yaptı. 3 yavrusu var. Yaklaşık 3 saat oldu herhalde ben buradayım. Bütün işlerimi hallettim. Bunların da mamasını falan verdim. Çat arasında mamaları var. Biraz kemik kırıntısı getirdim arkadaşlar. Yemişler. Yani kırıntıdan, haşlanmış kırıntı. Burada da biraz suyu vardı. Onu da içmişler. Çakır dışarıda. Ben evdeydim. O ara daha gelmemiştim arkadaşlar. Gürültü sesi geldi. Bağırtı çağırtı. Tam şu köşede Pamuk ve Çakır kavga pozisyonu almışlar arkadaşlar. Normalde Çakır'ın arkadaşları, yani diğer genç kediler Pamuk'tan tırsıyorlar, kaçıyorlar. Ama Çakır biraz baskın bir kedi arkadaşlar. Kaçmıyordu. Karşılık veriyordu. Balkondan seslenince tabi ayrıldılar. Pamuk şu yöne doğru geldi. Çakır şurada durdu. Daha sonradan ben aşağıya indim arkadaşlar. İkisi de burada yoktu. Çakır şuranın altındaydı arkadaşlar. Duvardan atlamış. Pamuk da kaybolmuştu. Bir yarım saat sonra geldiler. Çakır'ı çağırdım çünkü gelmedi Çakır. Pamuk da yoktu. Dün akşam çünkü içeriye alamadım arkadaşlar. Hava da biraz rüzgarlıydı. Gelmediler. Yine bir kovalamaca birbirlerini kovalıyorlar. Yakışıklı Çakır, Arthur, bir de Tospik arkadaşlar. Tospik de orada yatıyor. Yakışıklıyı biraz önce içeriye koydum. Şu an Ariana'nın yanında yatıyor. Tabi daha sonradan koridora geçtim arkadaşlar. Pamuk geldi, koridora girdi. Çakır da koridora girdi. Yine bir bağırtı çağırtı. Tospik de gitmiş. Biraz önce burada yatıyordu. Bıdık yoktu bir tek arkadaşlar. Biraz önce Bıdık da geldi. Biraz mama atıştırdı. Çorbanın suyundan içti. Pişme suyunun, yani çorba derken. Gitmiş. Burada da rüzgar esiyor ya. Rüzgar esince konuşmayı etkiliyor. Arthur. Arthur. Arthur yaz pozisyonuna geçmiş arkadaşlar. Normalde fiziki yapısı güzel. İskeleti güzel. Kilosu biraz eksik arkadaşlar. Genelde hep taze tavuk istiyor arkadaşlar. Taze tavuk yese, haşlanmış tavuk, kilo alır ama sürekli bu şekilde besleyemeyiz ki biz bunu. Kuru mama yiyor yemesine de. Tam benim istediğim düzeyde yemiyor arkadaşlar. Yese işte fazla iştahı yok. Genelde hep taze et istiyor. Babası da görünmüyor arkadaşlar bu aralar. Bir türlü gelmedi. Toşo da yok. Hayret. Toşo çünkü bu bölgenin olgun bir kedisi arkadaşlar. Kendi bölgesi. O kolay kolay başka bir yere gitmezdi. Aşağılara kadar gider. Tekrar buraya gelir. Gün içinde mutlaka uğruyordu. Epeyce bir zaman oldu. Yani 20 günü bulacak belki de. Ortalarda yok. İlk kez böyle bir şey yaptı. Yani tahminim herhalde ona bir şey oldu arkadaşlar. Toşo zamanında bizi az çektirmedi arkadaşlar. Kızıyordum ama bakmayın, çok da severim Toşo'yu.
Diğer kedilere de bayağı bir saldırıyordu. Yani bize az aksiyon yaşatmadı. Kedilere de, yani diğer kedilere de çok zarar verdiği oldu. Özellikle Şaro'yu çok tırmaladı. Yer yer yara bere içinde bıraktığı zamanlar oldu, yani öyle acı tatlı anılarımız var Toşo'yla. Kişo zaten ilk kedim benim arkadaşlar, Arthur'un babası. Şu an için halen yok. O bazen çünkü uzun bir süre ortalardan kaybolduğu oluyor. O yüzden biraz umutluyum, yani her an her yerden çıkabilir. Neyse, şimdi biz bu konuyu kapatalım arkadaşlar. Kısırlaştırma muhabbetine gelelim. İçeriye geldim. Bayağı bir rüzgar esmeye başladı arkadaşlar. Şimdi kısırlaştırma konusuyla alakalı size hemen hızlı bir şekilde bilgi vereyim. Bugün için arkadaşlar belediyeyi aradım. Veteriner İşleri Müdürlüğü arkadaşlar, Elazığ. Tabii ben bunları aramadan önce arkadaşlar normalde bu kısırlaştırma muhabbetleri, kısırlaştırma konularıyla alakalı sokak hayvanlarını yani muhabbetlerini biliyorum. Ama yine de direkt onları arayarak da en azından birebir teyit etmek istedim arkadaşlar. Bugün için aradım. Birkaç gündür de zaten aklımdaydı. Acaba bir yolu var mı? Yine de bir sorayım gibisinden. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bunlara baktığım için bunlar bir yerde gönüllü de olsanız fark etmiyor. Sokak hayvanlarına besleme de yapsanız değişen hiçbir şey yok. Adamların verdiği cevap şu: siz baktığınız için o kedilerden siz sorumlusunuz diyor. Hani bu biraz özele giriyormuş arkadaşlar. Şöyle söylüyor: biz diyor bu işi zaten yapıyoruz. Kısırlaştırma da yapıyoruz ücretsiz. Tedavi de yapıyoruz ücretsiz. Ama diyor sizden teslim alıp size tekrar iade etmiyoruz hayvanları. Bunun da şöyle bir nedeni var arkadaşlar. Özel kliniklerden dolayı, çünkü onlar ücretli yapıyorlar. Onların ekmeğine taş koymamak için böyle bir uygulama varmış. Yani konuştuğum belediye çalışanının bana vermiş olduğu cevaplar arkadaşlar hep aynı. Bayağı da alttan üstten girmeye çalıştım. Şu cevabı veriyordu: biz bir türlü seninle anlaşamıyoruz. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz gibisinden cevaplar vermeye başladı. Tabii ben de mecburen arkadaşlar, sokak hayvanı da olsa bunların hakkını korumak zorundayım. Yani bir takım soruları sordum yani. Neden yapmıyorsunuz, öyle saçmalık mı olur gibisinden şeyler yani. Haksız kazanç muhabbeti varmış arkadaşlar. Sırf özel klinikler ücretli bir şekilde kısırlaştırma yapsınlar, ücretli bir şekilde tedavi etsinler diye belediye ücretsiz yapmıyor. Sadece ne diyor? Biz diyor tamam yaparız ama sana teslim etmeyiz diyor. O yüzden diyor böyle bir sistem var, yani haksız kazanç elde edilmemesi için onlara da düşünmek zorundayız diyor. Yani arkadaşlar anlayacağınız, şu an ben götürüp hadi bunları kısırlaştırın işte veya hastalar tedavi edin, kaydını oluşturun, ondan sonra tekrar getirin bana teslim edin muhabbeti yok maalesef. Dediğim gibi benden alırlarsa bu olayın önüne geçmek için ne yapıyorlar? Siz teslim etmeyin diye hayvanları sizden alıyorlar, tedavilerini yapıyorlar. Diyelim kısırlaştırma mı var? Kısırlaştırmasını yapıyorlar. Ortalama bu bölge için arkadaşlar, daha doğrusu Elazığ bölgesi için şöyle diyor arkadaşlar, Elazığ bölgesi için 100 ayrı nokta varmış. Bu 100 ayrı noktaya arkadaşlar hayvanları uygun koşullar altında tedavi ettikten sonra salıyorlarmış. O bölgelerden biri de bu bölgedir, emin olun, çünkü buralar yüksekte bir yerde. O yüzden o tarz hayvanları da muhtemelen getirip buralara salıyorlar. Yani arkadaşlar kısacası dediğim gibi özetleyecek olursak adamın bana vermiş olduğu cevaplar bu yönde. Maalesef size teslim etmiyorlar. Bunlar biraz özel konuma geçiyor. Eğer diyor siz kısırlaştıracaksanız diyor bize değil diyor. Götüreceksiniz özel kliniğe, ücretini yani vereceksiniz. Kısırlaştırıp tekrar geri alacaksınız. Maalesef belediye size geri teslim etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi özel kliniklerin ekmeğine taş koymamak için, haksız kazanç elde edilmesin diye böyle bir politika izliyorlarmış. Adamların bana verdiği cevap o. Yani anlayacağınız saçma sapan bir sistem var. Bu hayvanların yaşam kalitesi arkadaşlar bu şekilde heder oluyor. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Zavallılar görüyorsunuz sürekli çoğalıyorlar. Bugün bir erkek kedinin kısırlaştırılması 1000 TL, 1200 TL. Dişi kedilerin arkadaşlar kısırlaştırılması, zaten bu bir sistem
doğrultusunda oluyor. Hani bunun üstüne çıkamıyorlar arkadaşlar. Daha uyguna yapabilirler. O özel kliniklerin kendi inisiyatifine kalmış. Fiyat var yani. Diyelim 1800 mü şu an dişi kedi? Zaten öyle 1800 TL dişi kedilerin kısırlaştırılması daha pahalı. Yani onu istese 1000 liraya da yapar. O onun kendi keyfine kalmış ama diyelim 1900-2000 liraya yapamaz. Onun bir çünkü barajı var yani onu aşamazlar arkadaşlar. Yani belediyeler arkadaşlar şikayet üzerine geliyorlar. Hayvanlarınızı maalesef alıp götürüyorlar. Bir daha da size teslim etmiyorlar. Teslim etmemelerinin tek nedeni zırt pırt siz onları arayıp gel işte şu kediyi kısırlaştır. Efendim gel şu kedi hasta bunu tedavi et tekrar bana getir. Bunun önüne geçebilmek için böyle saçma sapan bir düzen kurmuşlar belli ki. Yapmıyorlar maalesef. Şimdi kimi kime şikayet edeceksiniz bilmiyorum. Bizim sözlerimiz hep böyle lafta kalıyor. Yani adaletli bir sistem değil maalesef arkadaşlar. Onun da şöyle aslında önüne geçilebilir. Özel veteriner kliniklerin hepsinin kapatılması gerek bence. Bunun yerine tamamen devlet bünyesi altında arkadaşlar özel hayvanlar artı sokak hayvanlar arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kısırlaştırılmalı. İster cins kedi, ister sokak hayvanı yani küçük baş, büyük baş aklınıza ne geliyorsa sadece arkadaşlar bu hayvanlarla alakalı özel ama çok özel bir kanun olması lazım. Bu hayvanların da belirli başlı kısırlaştırmalarının, popülasyonun önüne geçilmesi için örnek veriyorum. Bugün başlanırsa arkadaşlar 5-6 yıl içinde bayağı bir popülasyon azalır. Sokaklarda hem daha az kedi olur hem daha az köpek sayısı olmuş olur. Bu şekilde de hem şöyle söyleyeyim ahlaksız, şerefsiz insanlar da oluyor biliyorsunuz. Hem zarar vermemiş olurlar hayvanlara, işkence etmemiş olurlar hayvanlara. Aynı zamanda daha az hayvan olmuş olur. Bir de bunlarla alakalı tabii çok ciddi, caydırıcı cezaların da olması lazım. Her gün bir şey okuyorum internette arkadaşlar. Özellikle Twitter ortamında girdiğiniz zaman ana sayfanızda maalesef hangi kediye nerede işkence yapmışlar, ne gibi ahlaksızlıklar, ne gibi şerefsizlikler yapmışlar. Onları görüyorsunuz, içiniz kararıyor. Rezil mi rezil bir sistem var bu ülkede maalesef. Bunun önüne bir türlü geçilmiyor. Herkes kendi koltuğunun derdinde galiba arkadaşlar. Tabii şunu da sordum arkadaşlar. Dedim başka illerde, başka şehirlerde belediyeler ücretsiz bir şekilde kısırlaştırma veya herhangi bir tedavi yapıp gönüllülere veya kişilere hayvanları tekrar dedim iade ediyorlar, teslim ediyorlar. O nasıl oluyor? Bunun için de şöyle söylüyor. Bizim diyor haberimiz yok. Öyle bir şey duymadık. Bizim görüştüğümüz belediyeler yani başka illerdeki belediyeler bize öyle bir bilgi vermediler. Bizim haberimiz yok. Varsa da bilmiyoruz gibi kaçamak cevaplar veriyorlar arkadaşlar. Şunların güzelliğine var. Kapak fotoğrafını buraya mı yapsak diyeceğim ama konuyla alakasız olacak. Çok güzel bu görüntü. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Değneğin her iki ucu boklu. Affedersiniz ama öyle. Hatta boklu da değil iki ucu tamamı boklu. Maalesef arkadaşlar biz gönüllüler olmasak sokaktaki bu canların haklarını kimse savunmayacak. Belki bizler de olmasak kim bilir ne gibi facialarla karşılaşacağız. Maalesef arkadaşlar dediğim gibi sizden alıp ücretsiz bir şekilde tedavi edip tekrar size geri vermiyorlar. Başka bölgelere salıyorlarmış hayvanları. Burası da meçhul yani. Sadece lafta kalıyor. Kim bilir ne oluyordur. Büyük bir soru işareti. Barınakların durumu da ortada. Güvenemezsiniz yani. Hem diyelim gerçekten güveniyorsunuz. Tamam o şekilde de yapıyorlar. Şimdi elinizin altındaki bu kedileri bir bağ kurmuşsunuz. Bunlarla iç içesiniz sürekli. Gözünüzün önünde seviyorsunuz. Hepsinin ayrı bir ismi var. Size kattıkları bir enerji var. Yani bir mutluluk var. Bir alışkanlık var arkadaşlar. Şimdi bu hayvanlara nasıl kıyıp da sırf kısırlaştırma yapsınlar diye al işte 5 tane 10 tane kedi götür kısırlaştırsınlar, salsınlar. Ne olacak? Sonradan birkaç kedi bırakayım, tekrar yavrulasınlar, onlara bakayım. Diğerlerini de düşünmeyelim, teslim edelim, alsınlar, götürsünler. Olmaz yani bu benim vicdanıma aykırı arkadaşlar. Ha nasıl olur? Gerçekten çok hasta bir kedi olur arkadaşlar. Artık benim yapacağım bir şey yoktur. Mecbur kalırım belki de bir umut. Belediyeye teslim edebilirsiniz. Hani bunun dışında benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani sağlıklı bir kediyi arkadaşlar kesinlikle teslim etmem ben.
teslim edersem dediğim gibi alıp götürecekler. Bize vermeyecekler. Videomuzun açıklamalar bölümünde mama kumbaramızın linki mevcut. Linke tıklayarak mama kumbarasına arkadaşlar katkıda bulunabilirsiniz. Hediye mama kartları satın alarak veya herhangi bir mama satın alarak destekte bulunabilirsiniz. Şu an için sadece 600 TL'lik arkadaşlar mama kumbaramızda biriken hediye mama kartımız var. Biraz daha birikim olursa sipariş oluşturacağım arkadaşlar. Şu an için dediğim gibi sadece 600 TL'miz var. Desteklerinizi bekliyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.